Şimdi sizden gelenler başlığı adı altında sorularımızı sormak istiyoruz. Çünkü izleyicilerimizden çok soru var. Öncelikle kahve karaciğer yağlanmasını önler mi? Önler demeyelim ama frenler. 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 Araştırmalar gösteriyor ki günde 1-2 kupa, abartmamak koşuyla 3 kupayı geçmeyin, 3 bardağı, 3 fincan diyelim. Kahve tüketenlerde karaciğer yağlanması ihtimali, sadece karaciğer yağlanması değil, safra kesesi, çamuru ya da taşı oluşması ihtimali bile daha az. Olumlu bir etkisi var. Şeker hastalığı kabızlık yapar mı? Şeker hastalığı kabızlık da yapar, ishal de yapar ama her şeker hastalığı kabız olmaz veya ishal olmaz. Eğer şeker hastalığı iyi yönetilememişse, kan şekeri uzun süre çok yüksek kalmışsa, o şeker hastalığı bir süre sonra size otonomik nöropati, yani bağırsağın kendi kendini yöneten sisteminde veya başka otonom sistemlerde arıza olarak geri döner. Dolayısıyla eğer şeker hastalığına bağlı otonom nöropati dediğimiz sorun şekerin iyi yönetilememesinin nedeniyle oluşmuşsa zaman zaman kabız, zaman zaman ishal olursunuz. Yani özellikle yemek sonrası ishal atakları şeker hastalarının bazılarında çok sık görülür. Ama çok şükür son zamanlarda, son 10-15 yıldır ben izlediğim şeker hastalarında bu tip komplikasyonlarla çok sık karşılaşmıyorum. Çünkü gerçekten insanlar eski oranla şeker konusunda daha bilgili ve daha dikkatli. İzleyicilerimizden gelen sorularla devam etmek istiyorum. Şimdi menopozu biliyoruz. Andropoz diye bir kavram var mı? Ve belirtileri nelerdir hocam andropozun? Güzel soru. İsterseniz menopoz ne demek onu bir söyleyeyim Buyurun. size. Menarş ilk adeti görmesi bir kadının. İlk adetin düğmesine bastığımız döneme biz menarş diyoruz. Menarş o adet görmenin pauze yani aralıklı hale gelmesi halinde de menopoz diyoruz. Menopauze. Okuşu menopoz diye geçiyor. Yani adetten kesilme. Bir kadının yumurtalıklarının susması ve kadının östrojen üretme kabiliyetinin sıfırlanması. Bu ciddi bir şey kadın hayatı için. Ve bir başka konuşmamızda menopozla ilgili bir şeyler aktarmak isterim fırsat bulursak. Erkeklerde kadınlarda olduğu gibi tam ve net kesin bir erkeklik hormonu, testosteron sıfırlaması olmaz. Erkeklerde kademeli olarak testosteron sıfırlanır ama erkek 70'inde de, 75'inde de, 80'inde de hatta 85-90'da da bir miktar testosteron hala üretir, azalarak üretir. Bu testosteron tak diye kesilmesi, sıfırlanması bile azalmasına bağlı bazı sorunlar var. Yaşarlar ama onların çoğu erkek testosteron azalmasından geldiğinin pek farkına varmaz. Mesela nedir bu sorunlar? en başta gelen sorunlardan bir tanesi uyku meselesidir. Erkekler uyku bozukluklarıyla kadınlar gibi, menopozdaki kadınlar gibi karşılaşırlar. Uyumalarına rağmen dinlenemezler, gece uykulara daha çok bölünür. Sadece prostattan bölündüğünü düşünürler. Oysa testosteronun azalmasından dolayı bölünür. Aynı zamanda menopoz gibi erkeklerin sinir sisteminin de andropoz, testosteron azalması hali biraz bozar. Andropoza giren erkek eski oranla daha tahammülsüzdür. Daha sinirlidir, daha çok ve daha hızlı ve daha fazla, daha ölçüsüz tepki verir. Sosyal hayatında, iş hayatında vesaire. Yine andropoza giren, yavaş yavaş giren bir erkekte kas güçsüzlüğü, halsizlik, yorgunluk, kadınlardaki kadar olmasa da biraz kas ve kemik erimesi devreye giriyor. Bu da andropoz işaretlerinden birisi. Bunun dışında erkek andropozu birazcık erkeklerde huy değişikliğine yol açar. Yani biraz huysuz erkek sendromu da diyenler var bu andropoz döneminde. Erkekleri biraz huysuz yapar. Biraz davranış değişiklikleri içine iter. Hatta biraz daha böyle esprileri vardır. Daha çok görünmek isterler. Daha çok ortalıkta durmak isterler. Daha çok genç görünmekle ilgili bir takım telaşla kapılmaya başlarlar. Bunların hepsi erkek andropozunun yani erkeklerdeki testosteron azalmasının sonuçları. Bir yaşı var mıdır andropoza girmenin? Yok erkeğe göre değişir. Bazı erkeklerde 70 yaşında olmalarına rağmen hala çok yüksek düzeyde testosteron üretebiliyorlar. Bazı erkekler 45 yaşında ciddi düzeyde testosteron kaybına yol açabiliyorlar ama daha ziyade anksiyeteli, gergin erkekler, kaygı bozukluğu olan erkekler, streslerini yönetemeyen erkeklerde testosteron baskısı daha fazladır. Çünkü testosteron üretme emri beyinden yumurtalıklara verilir. Kadında da östrojen üretmesi aslında öyle. Onun için mesela çok ağır stresler, kayıplar, kaygılar kadını erken menopoza sokabilir. Çok ağır stresler, kaygılar erkeklerde ciddi testosteron eksikliğine yol açabilir. Peki huzursuz bacak sendromu için bir takviye var mıdır?
Önce onu bir anımsayalım ne olduğunu, huzursuz bacak sendromunun. Huzursuz bacak sendromu gece daha çok krampları olan, bacak ağrıları olan, gece uykudan bu ağrılarla uyanan, gece ağrıyla birlikte ayaklarında kasılmalar, itmeler, atmalar olan, hatta yanında yatan eşin bundan dolayı şikayetçi olduğu bir tablo. Ayak sinir sisteminin bir takım hala nedeni bilinmeyen nedenlerle gece uykuda olması lazım gelirken uyanık kalması, hatta tepkisel bazı reaksiyonlar Bir nedeni göstermesi. hala bulunamadı değil mi? Belirli bir nedeni yok. Aslında bilinen nedeni bence şu, Nedir? bana göre. Aslında çoğu meslektaşım da buna katılıyor. Benim yine güzel özetlediğim noktalardan birisidir o. Rahatsız ayak, rahatsız kafada olur. Kafanız rahatsızsa ayaklarınız rahatsız olur. Yani stresi olan, gece yatağa, yastığa, streste giren, kafası karışık olan, gece art yükü fazla bir şekilde uykuya dalmak zorunda olan kişilerde biz rahatsız ayağı daha çok görüyoruz. Rahatsız ayak tabii ki B12 eksikliği, magnezyum eksikliği, potasyum eksikliği, nöropati, diyabetik nöropati başta olmak üzere pek çok sorunda rahatsız ayak benzeri veya rahatsız ayak sendromu benzeri sorunlar ortaya çıkabiliyor. Ama bunların hiçbirisi olmadan da sadece bununla olabiliyor. Uykuyu biraz derinleştirdiğiniz zaman, biraz magnezyum takviyesi yaptığınız zaman, takviyeyi sordunuz, biraz potasyumdan zengin besleyip B12'si eksikse, folik asit eksikse yerine koyduğunuz zaman o rahatsız ayak biraz daha iyileşir. Magnezyum takviyesi seçerken de malat takviyesi, B6 ve malat kombinasyonu rahatsız ayakta nöropatik olarak çok daha, nöropatilere de çok daha iyi sonuç veriyor. Bunu biliyoruz. Evet. Şimdi son izleyici sorumuzu sormak isterim. Romatizma hapları, romatizma hastalığında kullanılan hapların böbreğimize bir zararı var mıdır? Tabii ki var. Bir kere şunu bilmemiz lazım. Bazen gereksiz ve dikkatsiz yuttuğumuz haplar bize gerçekten hapı yutturur. Yani o haplar nedeniyle karaciğerimizi, o haplar nedeniyle böbreklerimizi bozarız. Ama özellikle romatizma tedavisi için vücudumuza yüklediğimiz ilaçlar çok ağır ağrı kesiciler veya iltihap baskılayıcılardır. Bunların tıbbi adları steroid olmayan, kortizon dışı iltihap baskılayıcılar. Bunların içerisinde ibuprofen türevleri var, diklofenak var, naproxen sodyum var, diklofenak potasyum, diklofenak sodyum var. Kimyasal isimleri kafa karıştırır. Evet. Ama bunların hepsinin bir mideye, 2 karaciğere, 3 böbreğe zarar verebileceğini hepimizin bilmesi lazım. Ne yapacağız peki hocam? Biz sadece onun doktorun verdiği süreyle, doktorun verdiği koruma tedbirleriyle ve doktorun verdiği dozda kullanacağız. Yani benim COVID'im var, eve hemşire çağırayım, bir serum taktırayım, içine de ağrı kesici koydurayım, böyle cahillikleri yapmayacaksınız. Yani tedavi işi sadece ve sadece bir doktorun karar vermesi gereken bir süreç. Bunu bileceksiniz. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Ben yine son sözü size bırakmak istiyorum. Eklemek istediğiniz bir konu var mı diye. Bugün önemli bir konuyu konuştuk, egzersiz konusunda. Egzersiz konusu, aktivite konusu, aktif hayat konusu, egzersiz yapmasanız bile olabildiği kadar hayatınıza günlük yaşam aktiviteleri katma konusu bizim yeni hayatın mutlaka gündemde tutması gereken bir şey. Çünkü gerçekten de bizim bu modern yaşamın bizden aktif yaşamı çaldığından emin olalım. Bu aktif yaşam cebimizden alınıyor, çalınıyor. Bedenimizden, ruhumuzdan çalınıyor. O nedenle tekrarlayalım. Durma, düşme, üşütme. Durmak ve düşmek istemiyorsanız aktif bir hayat süreceksiniz. 2, paslanmak istemiyorsanız, iyi yaşlanmak istiyorsanız, paslanmadan yaşlanmak istiyorsanız aktif bir hayat. Mümkünse egzersizle desteklendirilmiş, güçlendirilmiş bir aktif hayat temel hedeflerinizden birisi olacak. Evet. Tüm bu verdiğiniz bilgiler için size çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, ben teşekkür ediyorum. Güzel bir konuşma oldu.